Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel, az kalın bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Kullanacağım şiş 4,5 numara. Şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi yaptım, hazırladım. Şimdi modelimizi kurabiliriz. Bu model için ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 10 olacak. Yani her model 12 ilmekten oluşacak. 12, 12, 12 diye ayarlayacaksınız. En sonuna 10 ilmek eklenecek. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Benim şişimde 22 ilmeğim var. Bir model üzerinden anlatacağım. Sonuna da yine 10 ilmek ekledim. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düz örelim. Kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 2 ilmeğimi burgu yapacağım. Bakın şöyle. Öndekini şu şekilde aldım. Diğerini de arka taraftan aldım. Ve bunları tekrar düz olarak ördüm. Önce bir burgu yaptım. Daha sonra düz olarak ördüm. Devamında 10 ilmek düz. Evet, şurada burgu yaptıktan sonra 10 ilmek düz ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi yine burgu yapıyorum. Şu şekilde. Bakın. Sağdakini sola, soldakini de arka taraftan sağa aldım ve bu 2 ilmeğimi tek tek düz olarak ördüm. Devamında kalan 3 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, şöyle biraz hızlandım. Çünkü farklı bir şey yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimi yine burgu yapıyorum. Bu defa ikinci ilmeğimi sağa aldım. Bakın bu ilmeğimi sağa, diğerini sola aldım. Bu ilmek hep önde kalacak. Bunu düz olarak ördüm bu 2 ilmeğimi. Devamında yine 3 ilmek ters. 2, 3 ilmek ters ördüm. Ortada 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Tekrar şurada yaptığımız işlemi sıra sonunda yapıyoruz. 3 ters. 3 tersten sonra burgu yaptığımız ilmekler şu şekilde bakın. Birinciyi arka taraftan sağa, ikinciyi de ön taraftan sola aldım. Pardon, sağdakini sola, soldakini de sağa aldım ve bunları düz olarak ördüm. Daha sonra 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düzlerimi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Burada 3 düzümüz var. Düz olarak ördüm.
2 ters. Yani ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Son sıramız, modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Güzel ve kolay bir model. Evet, 4 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz sıra sonunda. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Tabii şu anda model tam anlaşılmıyor. İlerledikçe harika görünecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak ikinci kez modeli kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Burgu yaptığımız 2 ilmeğe gelince bakın birinci ilmeğimi önden aldım, ikinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım ve bunları tekrar düz ördüm. Ortada 10 ilmek düz devam ediyorum diğer burgu yapacağım ilmeğe kadar. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece şu 2 ilmekler burgu yapılıyor. Evet, şu 2 ilmeğe gelene kadar burada 10 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi burgumuzu yapalım. Bakın birinciyi ön taraftan aldım, ikinciyi arka taraftan aldım, sol şişime taktım. Tekrar bunları da 2 düz olarak ördüm. Devamında 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Birinci sırada düz örmüştük. Sadece o 2 ilmekleri burgu yaparak ikinci sıra arka yüzünde de ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Geldim şu 2 burgu yaptığım ilmeğe. Önde kalacak ilmeğim bakın bu. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de ön taraftan aldım. Sol şişime taktım ve bunları düz olarak ördüm. Devamında 3 ilmek ters, 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Ortadaki 4 düzümüzü yine düz olarak 4 düz, ondan sonra yine 3 ters, buradaki 3 ilmeğimi de ters ördüm. Burgu yaptığım ilmeğe geldim. İkinciyi ön tarafa alacağım. Bakın ön tarafa aldım ve bunun ikisini de tek tek düz olarak ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, 2 ters. Yani burada terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi. Bakın 3 düz, 2 ters, 3 düz.
Ortada 4 ters. Üç düz. İki ters. 3 düz. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Gayet güzel. Şöyle spor bir görüntüsü var. Farklı bir örgü modeli. Bir parça da daha önce hazırlamıştım. Bakın bunu lastiksiz yaptım. Buradakini de 2 diş şöyle haroşa lastik üzerine yaptık. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde devam edersiniz. Model lastik istemiyor. Ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle kabartmalı gibi. Şurada zikzaklarımız oluştu. Şöyle hafif uçları dilimli olan bir model. Modelin arka yüzü de şöyle her iki tarafta kullanılabilir. Bakın bu yüzü de gayet düzgün ve güzel bir model. Farklı bir model çıktı daha doğrusu. Arka yüzünde, ön yüzünde de şöyle bir görüntümüz oluştu. Bunu yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, süveter, yelek, hırka, battaniye, yani yapacağınız bütün örgü projelerinde kullanabileceğiniz güzel farklı modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.